Ve çeşitli noktalarda bulunan örgüt gruplarının da böyle bir harekatı beklemememiz sebebiyle örgütün artık bir bozguna uğrama, geri çekilmekten başka şansının olmamasına sebep oldu. Hani yani günün sonunda siz Rakka'yı dediğimiz gibi yani nereye kadar savunabilecektiniz ki? Zaten sosyolojik olarak çevrilmiş bir haldesiniz. Şehri kuşatsanız bile, ki bahsetmiştik orada, şehrin içerisinde zaten size karşı hücreler ortaya çıkacak ve sosyolojiyi kendi tarafında tutamazsanız günün sonunda mağlup olmakla mükellefsiniz ve biz bu sosyolojik desteğin aslında yani YPG'ye eşittir Suriye Kürtleri olmadığını da gördük bu süreçte. Şimdi benzer bir şeyi burada YPG'nin düşündüğünü görebiliyoruz. Yani onlar da biz burada çatışma yaşıyoruz ve günün sonunda işte Suriye ordusunun veya işte Arap aşiretlerin buradaki ilerlemesi olduğunda İsrail bunları pek âlâ vurabilir gibi bir düşünceleri vardı. Ama işte burada kaçırılan nokta şuydu: Amerika aracılığında bir güvenlik anlaşması imzalanmadı. Geçen Cuma günü yaptığımız Suriye yayınından bu yana harita çok fazla değişti. Terör örgütü YPG, SDG geri çekilirken Suriye ordusu başlattığı operasyonlarla bayağı bir ilerleme kat etti. Bunun yanı sıra Fırat'ın doğusunda Arap aşiretlerinin de ayaklandığını gördük. Birinci bölümümüzde derinlemesine işlemiştik ama ikinci bölümde bugüne kadar neler olduğunu Çağatay hocamızla ele aldık. Kendisiyle bu konularda analizlere devam edeceğiz. Meraklılar için kanala abone olmalarını rica ediyoruz. Hocam harita çok fazla değişti. Sarı alanlar yani terör örgütü YPG'yi temsil eden bu alanlar bir anda çok geri çekildi. Evet. Yani 100.000 savaşçıdan, terör örgütü sempatizanından bahsediliyordu. Bunlara ne oldu da bir anda böyle geri çekildiler, direniş göstermediler? Şimdi biz bu önceki programda da şeyden bahsetmiştik. Burası çok büyük bir alan, çöl bölgesi ve aslında bu bölgelerin aşiretlerden oluştuğunu ve aslında örgütün günün sonunda kendisini buraya hapsedeceğinden bahsettik ve burada tutmaya çalışacağından bahsetmiştik. Şimdi buradaki konuda bizim bahsettiğimiz mesele çok büyük düzlük bir alan. Sosyoloji kendi taraflarında değil. Evet, burası Kürtlerin Suriye'de yaşamış olduğu bölgeler, lakin bölgenin bu ana büyük yerleri kırsal alanda, Rakka'da dahil olmak üzere Arap aşiretlerinin çoğunlukla olduğu yerler. Şimdi burada, bu bölgede hükümetle çatışma yaşamış olmaları aynı zamanda buradaki aşiretlerin de kuzeye doğru ilerlemesiyle birlikte hani örgütün beklemediği bir harekatın gerçekleşmesine sebep oldu. Şimdi akın akın olarak bu tarafa doğru binlerce insanın ilerlemesi ve çeşitli noktalarda bulunan örgüt gruplarının da böyle bir harekatı beklemememiz sebebiyle örgütün artık bir bozguna uğrama, geri çekilmekten başka şansının olmamasına sebep oldu. Hani bahsetmiştik ya, zaten Tel Abyad ve Rasulayn bölgeleri, muhaliflerin, buralar zaten Arap aşiretlerin bölgeleri. Yani Rakka elinizde olabilir. Rakka'yı ellerine tutmalarının tek sebebi IŞİD'in eski başkenti olması. Bunun haricinde Rakka'da sahip oldukları herhangi bir destek yok. Onlar da bunun son derece farkında oldukları için kendilerinin daha güvende olacağını hissettikleri bölgelere çekilmekte çözüm buldular. Yani günün sonunda siz Rakka'yı dediğimiz gibi yani nereye kadar savunabilecektiniz ki? Zaten sosyolojik olarak çevrilmiş bir haldesiniz. Şehri kuşatsanız bile, ki bahsetmiştik orada, şehrin içerisinde zaten size karşı hücreler ortaya çıkacak ve gerçekten çıktı. Yani aşiret üyeleri Rakka'nın içerisinde örgüte akşam vakitlerini saldırmaya başlamıştı. Bu sebeple de kendilerinin en doğal olarak savunabileceğini düşündükleri bölgelere çekildiler. Şimdi 100.000 meselesi de aslında Hizbullah lideri Hasan Nasrallah da, hatırlarsan, bizim de 100.000 savaşçımız var gibi Lübnan'ın tamamen iç kamuoyuna oynayacak bir söylemde bulunmuştu. Ama İsrail'in gerçekleştirmiş olduğu durdurak bilmeyen hava saldırıları vesaire sebebiyle aslında biz ortada böyle bir 100.000 sayısının olmadığını gördük. Zaten 100.000 sayısı her zaman tartışmalıydı. Suriye sahasında 100.000 adamınızın olması demek sizin hani gidip Şam'ı almanız demek yani günün sonunda. 100.000 sayısı çok büyük bir rakam ve sizin bu 100.000'i de beslemeniz, eğitmeniz vesaire gerekiyor. Hem çatışmalarda hem de sahada gördüğümüz bu 100.000 sayısının aslında olmadı. Geriye böyle çok küçük bir sayıda birliklerin olduğunu, 40.000'i bile belki zorlayabilir. Belki de hani 20.000, yani Suriye sahasında aslında her örgüt her zaman çok büyük olduğunu söyler. Çünkü burası bir kurtlar sofrası ve siz kendinizi küçük gösteremezsiniz. Bu bir noktada hani sizin düşmanınıza ya biz aslında bu kadar kişiyiz, hani gelin hani bizi öldürün demek gibi bir şey. Hani eğer siz 100.000 diyorsanız doğal olarak kamuoyuna da böyle bir 100.000 olarak bilinecek ve sizin aynı zamanda bu bölgede ve dışarıda da ya bunlar burada 100.000 kişiler, demek ki bunların çok büyük bir gücü var ve bunlar çok büyük destekleniyorlar algısını beraberine getirir. İşte tam olarak Hizbullah'ın yaptığı konu buydu. Mesela başarısız oldu. Şimdi bunun birebir aynısını mesela biz YPG'de gördük. Yine 100.000 dediler ama 2 gün içerisinde yani bizim o eskiden kullandığımız harita alabildiğine sarıydı. Ve şu anda bizim de çizdiğimiz gibi buralar olduğu gibi yeşil bir hale geldi ve sadece kendilerinin hep yaşadıkları bölgelerde kaldıklarını biz gördük. Bu yüzden de mesela hızlı bir bozgun yaşandı çünkü yani her yer size karşı. Sadece
dışarıdan gelen Suriye ordusu değil. Sizin böyle en güvende hissetmiş olduğunuz Aynül Arap Rakka hattı bile size karşı, yani bu aradaki bölge size bile karşı. Hatta işi böyle biraz daha ileri götürebilirsek buralarda küçük Arap aşiret grupları yaşar. Kırsallarda, şehrin içerisinde vesaire. Bu bölgelerde de biz YPG karşıtlı olduğunu biliyoruz. Önceki programda ne demiştik? Rakka'da da aşiretler YPG'ye karşı. Benzer bir şekilde burada kırsalda ve şehrin merkezinde de Arap aşiretleri içerisinde karşıtık. Evet, mesela Şambar aşireti YPG'nin yanındaydı. Ama dün mesela YPG'nin yanından olmayı bıraktılar ve şu an Arap aşiretleri dahil oldular. Yani günün sonu buradaki, yani yine de bu coğrafya içerisindeki Arapların da YPG'yi aslında desteklemediğini biliyoruz. Peki özellikle niye o aşirete parmak bastınız? Yani onların ne farkı var Şöyle, diğerlerinden? Şammar aşireti hem tarihi sayfalarda hem medyada böyle en çok gündem edilen, YPG safında YPG destekleyen aslında daha kalabalık olan ama böyle sayılar aslında öyle çok da abartılı olarak verilen, yani bugün mesela Şammar yazdığınızda işte İngilizce, Türkçe bütün kaynaklarda hep şey çıkar, işte YPG, işte SDF'nin bileşenlerinden Şammar aşiret denir. Şimdi YPG'nin bütün medya kampanyası da aslında Şammar aşiret şeyhini, Senadit güçleri denen bir Araplardan müteşekkil olduğu belirtilen ve SDG'nin böyle bir alt parçası olan grubun liderliği olarak savunmasıdır. İşte bizim Senadit gücümüz var, bakın bunlar Şammar aşiretinin derler ve bunlar işte bu Şammar aşireti bizim buradaki işte meşruiyet kaynağımız. Ama pazar günü olduğunda biz Şammar aşiretinin bu bölgede yaşarlar, Şammar aşireti, yani muhaliflerin tarafına, Suriye devletinin tarafına geçtiğini görüyoruz. Arap aşiretleri dahil olduklarını, katıldıklarını görüyoruz. Bu sebeple hani dediğimiz gibi sosyolojiyi kendi tarafınızda tutamazsanız günün sonunda mağlup olmakla mükellefsiniz ve biz bu sosyolojik desteğin aslında yani YPG eşittir Suriye Kürtleri olmadığını da gördük bu süreçte. Zaten biliyorduk. ENKS'ye yapılan baskılardan zaten haberdardık. ENKS ofisleri kapatıldı, politikacıları sürüldü, giremediler. Onlarca başka Suriyeli Kürt muhalifler de vardı. Onlar da bölgeye giremiyorlardı ama biz bu süreçte aslında Suriyeli Kürt halkının kandırıldığını gördük YPG tarafından ve halk içerisinde de YPG'ye yönelik bir homurdanmaların, söylemlerin başladığını görebiliyoruz. Yani sadece Suriye Kürtleri içerisinde değil, Irak'taki Kürtler içerisinde de mesela benzer bir şekilde var. Evet, bir takım destek kampanyaları yürütüldü ama günün sonunda burada örgüt tarafından kandırıldığını düşünen bir Kürt nüfusu olduğunda hani bilincinde ve farkındayız. Peki son gelişmelerde Suriye ordusu büyük ölçüde geri kalırken aşiretler saldırıya geçti. Ama YPG hiç bu senaryoyu düşünmedi mi? Yani bir gün bu aşiretler bana karşı ayaklanabilir demedi mi? Veya işte bu şey mi dedi? Ben bunu elimde tuttuğum kadar tutayım, yani gittiği yere kadar mı dedi acaba? Ya buradaki en büyük etken Amerika'nın olmasıydı. İşte Amerika benim arkamda olduğu sürece kimse bana saldırmaya teşebbüs edemez. Çünkü işte benim arkamda koalisyon gücü var. Ben buradaki meşru işte partner gücüm. Yani aslında 10 Mart'ı imzalayıp uygulamaya koymamasının sebebi de buydu. Ben burada meşru bir gücüm. Senin bana söylemiş olduğun şeyler tam entegrasyon ama ben bu kadar çok şey yapmışken neden tam entegrasyona gireyim? Hani ben daha fazlasını almalıyım. Çünkü bu benim hakkım düşüncesine sahip olduğu için. Zaten hani Arap aşiretleri de bir şekilde bastırabileceğini düşün. İşte Amerika'nın varlığı ise. Çünkü 2023'ün Ağustos ayından beri Arap aşiretlerle YPG bu bölgede aktif olarak çatışma halindeler. Ve geçen 2,5 sene içerisinde hep bir şekilde de olsa bunu bastırabildi. Çünkü biz önce sene demiştik. Suriye, yani Arap aşiretler kendilerine desteğe gelen bir devleti olmayınca doğal olarak başlattıkları isyanlar bir süre sonra sönüyordu. Şimdi benzer bir vaka düşünülmüş olabilir. Zaten biz bunları 2,5 yıl susturabiliyoruz. Tekrar susturabiliriz diye düşünülmüş olabilir. Buradaki konu Mazlum Abdin'in gerçekten çok büyük bir parça alabileceğini düşünmesiydi 10 Mart'tan ve bu yüzden yani hep büyük oynandı. Hep büyük adımlar atıldı ve aslında bu büyük adımlar temeldeki gerçeklerin hep üzerinin örtülmesine sebep oldu. Bu gerçeklikte karşılarına çıktığında kontrol ettikleri toprakların %80'i, %90'ının ellerinden çıkmasına sebep oldu. Peki ya Amerika bu partnerliğin neden yok olmasını, bitmesini istedi? Şimdi bunun aslında şöyle bir sebebi var. Bu tamamen Trump hükümetinin almış olduğu bir karar. Trump hükümeti Donner doktrini denen bir doktrin ortaya koydu. Bu Donner doktrinin yegane amacı Çin'i baskılamak ve bastırmak. Bu işte ünlü ticaret savaşı dediğimiz mesele. Normalde şu an İran'daki protestolar Amerika'nın 40 yıldır istediği bir seviyede aslında. Yani müthiş ölümlerden bahsediyoruz. Peki niye Trump İran'da rejim değişikliği istemiyor? Çünkü işte bir açıklaması var, hatırlarsan. Neden Venezuela'da değiştirmediği ortaya IŞİD gibi bir gücün çıkmasıydı. Şimdi burada mesela istenilen konu şu. İran'a müdahale ederse, rejim değiştirmeye çalışırsa burada başka bir kaos çıkacak. Amerika ama bunu istemiyor. Tamamen odağını Çin'e vermiş durumda. Çin ile küreselde bir ticari savaş halinde. Çünkü Çin dünyanın fabrikası olmak istiyor. Trump'ın birçok defa şey açıklaması var. Çin bizim işimizi alacak. Şu an Trump'ın tek fikri Donner doktrini kapsamında bulabildiği her yerde Çin'i baskılamak. Zaten 15 yıldır Suriye bir kaosun içerisinde ve
iktidara Şara geldiğinde Trump'la çok yakın olduğunu gördük. Şimdi bu noktada Suriye'deki en büyük partner meşru hükümet olan Şara hükümeti. Ve Şara hükümeti burada YPG ile uğraşmak zorunda kalıyor. Ama yani Amerika'nın bir de buraya harcamış olduğu bir efor var. Dışişleri Bakanlığı'yla, istihbaratıyla, askeriyesiyle. Ve Trump doğal olarak burada Şara'yı uğraştıracak, burada daha fazla kaosa sebebiyet verecek bir yapılanma senaryo istemiyor. Yani şu an mesela buradaki YPG'ye destek vermesi Amerika'nın her zaman işte bölgede Türkiye ile mücadele etmesine, Katar'la mücadele etmesine, Şam'la mücadele etmesini gerektirecekti. Yani hep bir çatışma hali sürecek ama mesela Trump böyle bir şey istemiyor. Trump'ın tek istediği şey yani önümde benim bir Çin var. Bu Çin fabrikalarıyla, limanlarıyla, ticaret ağlarıyla benim rolümü çalmaya çalışıyor ve ben bu rolün çalınmasına izin vermeyeceğim. Tamamıyla aslında donör doktrini kapsamında burada Trump'ın vermiş olduğu bir karar. Bu kararda yine önceki programda söylediğim gibi büyük ihtimalle CENTCOM'da ya da Pentagon'da bir güç yine böyle bir şey istemiyor. Yani buradan çekilmeyi istemiyor. Ama Tom Barrack'ın açıklamasında da var. Biz uzun süreli olarak Suriye'de kalmayı düşünmüyoruz. Yani Irak'ta mesela IŞİD karşıtı koalisyonun kapsamında Amerika'nın burada askeri üsleri var. Burada bulunuyorlar ama zaten yavaş yavaş da buradan da çıkmaya hazırlanıyorlar. Çünkü artık Amerika'nın bu müdahalecilik programı kapsamında Orta Doğu'da bulunma hali mesela son bulmaya yaklaştı. Tom Barrack'ın şey açıklaması vardı. Biz önceki programda da zaten bunu değinmiştik. YPG'nin yapıp da Suriye'nin yapamayacağı ne var? Hiçbir şey yok. Suriye daha fazlasıyla bunu yapar demiştik. Ve Tom Barrack zaten dedi ki Suriye hükümeti buna muktedir. Suriye hükümeti meşru bir hükümet. Bu tamamen aslında Amerika'nın politik olarak bölgede hali hazırdaki statükoyu sağlayan devletlerin bunu bozmamasını istemek. Yani burada yeni bir toprak demek, yeni bir kriz silsilesi demek. Ama siz burada yeni bir toprağa izin vermediğinizde, mevcut süreç devam ettiğinde bu sefer sizin buraya harcayacağınız işte maddi, manevi bütün eforunuzu Çin'e harcamanıza sebep verecek ki Tom Barrack'ın açıklamasında vurguladığı nokta şuydu. Yani Ahmet Şara Kürtlere kimlik olarak tanımalarda bulundu, dil olarak tanımalarda bulundu ve Tom Barrack bu cümleyle bütün konuyu bitirdi. Sizin özellik isteğiniz aslında Suriye hükümetinin, Şara'nın size tanımış olduğu bu şeylerle daha büyük bir kazanıma sebep oldu. Yani artık özelliği bırakın. Siz şu an çok daha büyük bir kazanım elde ettiniz dedi. Ve son derece de haklıydı. Dün akşam yapılan işte telefon konuşmalarından sonra Şara'nın bir 4 günlük ateşkes ve bu 4 günün ateşkesin sonucunda SDG'den beklentileri var. Ve bu hani biz maddelere baktığımızda zaten şunu görüyoruz. Haseke'ye girilmeyecek ilk etapta. Kamışlı'ya girilmeyecek. Buralarda aslında halk yani bu yaşanan çatışmalardan dolayı halkın daha fazla korkması istenmiyor. Orada doğal bir sürecin yani halkın aslında güvenini kazanarak bu bölgeye sirayet edileceğini biliyoruz. Aynılara Paseke ve Kamış'ta kurulacak polis gücünün Kürtlerden oluşacağını zaten hükümet dün deklare etti. Çünkü buranın halkı Kürt. Yani biz bunu mesela Afrin'de yaşadık. Afrin halkı Kürt olduğu için buradaki polis birliği doğal olarak çoğunlukla Kürtlerden oluşuyor mesela. Hani benzer bir senaryo birebir burada uygulanacak. Şimdi halihazırda Halep'te çatışmalar oldu. Halep'teki 2 mahalle alanında mesela biz Halep'ten bir insan hakları ihlalleri duymuyoruz. Bölgedeki Kürtlere yönelik sistematik olarak veya onların kimliklerine yönelik herhangi bir şey duymuyoruz. Demek ki yani Halep'te düşünüldüğü gibi bir katliam yani medya kampanyası, propagandası olduğu gibi bir durum söz konusu değil. Yine Şam'da mesela Kürtlerin yaşamış olduğu yoğun mahalleler var. Biz bugüne kadar bu yani Halep'te yaşananlardan dolayı Şam'da bir vakanın vuku bulduğunu görmedik bile. Demek ki nedir? Yani hükümetin bu noktada önlem almış olduğu durumlar söz konusu. Şimdi biz bunun aslında birebir aynısının burada yaşanmasını bekliyoruz. Yani Fırat'ın batısında Kürtlere herhangi bir şey yapılmadığını ispatlıyorlar ve diyorlar ki bakın biz batıda zaten kimseye yönelik kimlikten dolayı bir baskı uygulamıyoruz. Çünkü Hafız Esad iktidara geldi Kürtlere bir kimlik vermedi. Direkt tanımadı yani nüfus cüzdanları yoktu. Ben Suriye'ye gittiğim zaman konuşuyordum ve diyorlardı ki yani bizim nüfus cüzdanımız yok. Çünkü Boğaz rejimi bize herhangi bir kimlik hakkı tanımadı. Ama şu an mesela Şara bunun tam tersini yaptı. Onlara gerçekten iyi kazanımlar verdi ve ülkedeki bir Arap'la bir Türkmenle aynı statüde gördüğü için artık Amerika'nın da gözünde burada YPG'nin var olmasını gerektirecek bir amaç yok. Hani önceki videoda söylediğimiz gibi Amerika ne yaptı? IŞİD karşıtı koalisyon görevi kapsamında mesela Palmire'ye geldi ve burada devriye gerçekleştirdi. Bu zaten büyük bir mesajdı. O güne kadar devriyeleri Fırat'ın doğusunda doğal olarak çöl bölgelerinde vesaire gerçekleşiyordu veya kuzey hattında gerçekleşiyordu. Ama Palmira'nın olması demek şunu gösterdi. IŞİD karşıtı koalisyon kapsamında Suriye'deki partnerliğin YPG'den Suriye devletine geçmesiydi. Bu çok büyük bir adımdı. Zaten YPG de bunu gördü. Yani bunu görmeyecek kadar kör değillerdi. Aslında buradaki mesele var olma kavgasıydı. Kendilerinin artık bir partner olmayacaklarını biliyorduk ki Pentagon'un bütçesinde de YPG'ye verilen paranın kısıldığını görüyoruz. O para sadece işte buradaki
Hol kampındaki temel gider için harcanmaya başlamıştı. Hol kampı da zaten artık Suriye'nin ordusunda Artık, kendisine yani. evet yani Suriye'de ve şu an bir Roş kampı geriye kaldı burada. Bir de Hasake'de Sina hapishanesi var. Erkeklerin kalmış olduğu. Şu an artık YPG'nin bir rolü kalmadı. Donald Trump'ın zaten dün akşam yaptığı açıklamalarda YPG'ye ihtiyaç olmadığını da gördük. Doğrudan Şara'yı öven açıklamaları, Şara'nın desteğini belirten açıklamaları vardı. Bu sebeple de yani günün sonunda YPG'nin silahlı bir varlığı bu grubu oluşturan, destekleyen Amerika tarafından bile meşru görülmüyor. Yani bu sebeple de bir hani YPG'nin zorunluluğu yok. Yani şu an YPG'nin 3 gün sonra bu anlaşmayı kabul etmemesi Şara'nın teklif etti. Amerika'ya rağmen bir var olma sürecini ortaya koyacak. Yani kendisini daha büyük krize sokacak. Eğer yani şöyle bir örnek vereyim. Eğer 10 Mart Anlaşması'nı imzalasalardı bu bölgeler çatışmasız teslim edilecekti. Ve mesela Hasake'deki Şeddadi, buradaki Hol kampında mesela IŞİD'cilerin kaldığı kamplardan YPG'nin güvenlik unsurları çekildiğinde bu kamplardan bazı insanlar kaçtılar. Suriye hükümeti bunların birçoğunu geri getirdi ama buradaki sorun şuydu. Eğer siz IŞİD'cilerin kalmış olduğu bu kampları hükümete barış içerisinde devir teslim yapsaydınız buralardan hiçbir IŞİD'ci kaçmayacaktı. Ama siz çatışma hali içerisinde olduğunuz için doğal olarak buralardan kaçtınız ve bu da IŞİD'cilerin çıkmasına sebep oldu. Bu yüzden hani sürekli olarak bir çatışma hali üzerinden o işte Marksist örgüt anlayışını devam ettirme isteği örgütün aslında sürekli olarak kanlı mücadeleler vermesine, sürekli olarak farklı kendisini çıkmaza sokmasına sebebiyet veren durumlara itiyor. Bu da doğal olarak hani Amerika'nın istemediği bir durum. Amerika Büyükelçisi Tom Barrack da ayrıca şey dedi, yani İsrail'i neden bu işin içine çekiyorsunuz diye bir serzenişte bulundu YPG'ye karşı. YPG'den de işte İlham Ahmet AFP'ye bir açıklama yaptı. Dedi ki İsrail'den destek beklentisi içerisindeyiz. Ama bu destek yani geçen haftadan beri hiç gelmedi. Evet. İsrail yetkililer de bu zamana kadar hep YPG'ye, SDG'ye desteklerini açıkladılar. Oradaki isimler. Bu destek neden gelmedi sizce? Bu desteğin gelmemesinin sebebi işte Aralık ayının sonunda bir Paris Anlaşması yapıldı. Güvenlik anlaşması. Suriye ve İsrail arasında arabulucu da Amerika'ydı. Bu anlaşma kapsamında artık İsrail Suriye'yi vurmayacaktı. Şimdi doğal olarak hani dediğimiz gibi Süveyda'yı hatırlarsak tekrardan. Süveyda'da olaylar olduğunda şu bölgede Dürzilerin bir kısmının, hatta tüm Dürziler değil, isyana kalkıştığında biz İsrail'in Dera ve Şam'a yönelik saldırılar yaptığını gördük. Şimdi benzer bir şeyi burada YPG'nin düşündüğünü görebiliyoruz. Yani onlar da biz burada çatışma yaşıyoruz ve günün sonunda işte Suriye ordusunun veya işte Arap aşiretlerin buradaki ilerlemesi olduğunda İsrail bunları pek âlâ vurabilir gibi bir düşünceleri vardı. Ama işte burada kaçırılan nokta şuydu. Amerika aracılığında bir güvenlik anlaşması imzalanması. Yani YPG'li yetkililerin, SDG'li yetkililerin sürekli gözden kaçırdığı nokta şu. Şam hükümeti hiçbir şeyi Amerika'ya rağmen yapmıyor. Amerika'nın desteğiyle ve isteğiyle bunu yapıyor. Şu an Amerika'ya rağmen bütün bunları Hasake'deki, Kamışı'daki, Ayn el Arab'daki YPG'li, SDG'li komutanlar yapıyor. Yani kaçırılan nokta şu, artık konjonktür değişti. 10 sene öncesinin Suriye'sinde değiliz ve 10 sene önceki dünya yok. Batılı medyaya bakın mesela. Batılı medya hiçbir şekilde bu topraklarda yaşananları şu an bir soykırım olarak vermiyor veya SDG'yi destekleyen bir açıklamaları yok. Çünkü dediğimiz gibi dünya değişiyor ve şu an Avrupa ülkelerinin başka bir derdi var. Avrupa ülkeleri şu anda Amerika ile mücadele etmek zorundalar. Şimdi Avrupa ülkeleri şu an kendi ordularını kurmaya çalışıyorlar ve bunda da başarılı olabilecekleri bir şüpheliyken, sürekli olarak Trump'ı çağırıp onunla anlaşmaya çalışıyorken hiçbir Avrupa devleti eskisi gibi 10 sene önce olduğu gibi mesela şu an YPG'yi desteklemiyor. Sadece Fransa'da bazı yetkililer açıklamalarda bulundu ama sadece açıklama. Yani hiçbir şekilde bunun fiiliyatta olduğunu görmedik. Şu an artık YPG'nin bitmiş yani. Artık her şey tamamen YPG'nin aleyhine. Ve bunu bırakmaları gerekiyor ama mesela bırakmama bir var olma çabaları söz konusu ve bunu sürdürüyorlar. Bu Fırat'ın doğusundaki Halep'te işte bu Şeyh Maksut, Eşrefiye operasyonları sırasında Amerika'nın silahlarının kullanmama yönünde bir talimat verdiğini görmüştük YPG'ye. Peki Fırat'ın yine doğusunda ne oldu da kullanmadılar? Evet, yani yine burada mesela biz sadece Hasaki bölgesinde bombalı araç saldırıları yaptığını gördük. Ama dediğimiz gibi yani bütün bir coğrafya size karşı olduğunda yani bir sel, insan seli gerçekleşti size güneyden kuzeye doğru. Hani artık sizin o noktada böyle bir askeri karar, kurmay akıl kararı vermediğinizi görüyoruz. Yani şöyle bir olay var. Rakka'da inşa ettikleri tünellere saklanıp Suriye ordusu Rakka'ya girdiğinde tünellerden çıkıp ateş ettiler mesela. Yani bütün o teknoloji, bütün o ekipmanlara, mühimmata rağmen çok temel harekette bulundular. Yani bunun bir etkisi yok aslında. Bu noktada hani kendilerini tamamen kabuklarına çektiler ve hani burada belki bu silahları kullanabilirler veyahut Amerika zaten onlara da artık bu silahları kullanmayın da demiş olabilir. Bu noktada aslında biraz Amerika'nın SDG'li yetkililere nasıl talimatlar verdiğini, neler söylediğini de bilmek gerekiyor. Hani
bu noktada biraz Amerika'nın işe el attığını ve SDG'ye de kendi bu silahlarını kullandırmama sürecine de burada girdiğini görmüş olabiliriz. Son olarak bir ateşkes anlaşması imzalandı. Bu 3 gün içinde sonlanacak. Evet. Yani sizce kabul ederler mi? Yani kabul etmemeleri halinde çatışmalar devam edecek. Eğer kendi saflarındaki genç insanların ölmesini istiyorlarsa buna devam edebilirler ama bu artık kendilerine gelecek tepkilerin daha da artmasına sebep olacak. Çünkü günün sonunda siz işte 5-10 bin genci feda ettiğinizde yine Amerika'nın desteğine sahip olmadığınız için, Suriye devletini durduracak bir güç olmadığı için siz yine bu toprakları kaybedeceksiniz. Yani bir araştırmacı şeyi yazmıştı. SDG her zaman bir anlaşmaya karşı duruyor. Sonra bu anlaşmayı kaybettiği zaman daha kötü bir durumda kalıyor diye. Şimdi burada aynı durum söz konusu oldu. Tamamen kansız bitebilirdi bu ama çatışmayı tercih ettikleri için psikolojik olarak kendilerini destekleyen insanları bir buhrana sürüklediler. Ve şu anda mesela burada kalan bir toprak parçası için Suriye devleti gayet barışçıl bir devir teslim öneriyor. İşte biz şehirlere girmeyeceğiz, köylere girmeyeceğiz, bu işi sürece yayacağız. Hani insanlarla bir güven ilişkisi kurmaya çalışacağız diyor ama eğer siz çatışmayı tercih ederseniz ordu buraya silahlarla girecek ve hani halkın bir travmaya itilmesine sebep olabilir. Eğer SDG'li yöneticiler böyle bir şey istemiyorsa, halkının barış içerisinde yaşamasını istiyorsa silah bırakmalılar. Yani hükümet ne diyorsa ona uymak zorundalar. Ama tam tersine halklarını daha travmatize etmek istiyorlarsa çatışma yolunu tercih ederler ama bu halkları travmatize etmeleri aynı zamanda kendi koltuklarını da koruma isteklerinden kaynaklı ki dediğimiz gibi Suriye Kürtleri içerisinde SDG yönetimine olan eleştiriler son derece arttı. Yani önceden Mazlum Abdi sevilen bir profildi ama mesela şu an sevilmiyor. Yani tamamen burada bir psikolojik olarak yenilmiş bir lig var ve bunun artık son bulması için YPG'nin bu şeyi bırakması gerekiyor. Bu tamamen bu süreçte SDG yöneticilerinin nasıl bir karar alacağına bağlı. Kendi koltukları için, kendi varlıkları için, kendilerini hala daha bir özerk devlet kurma fikrine sahip olduklarını düşünüyorlarsa bu savaşa devam edebilirler ama yani desteğinizin olmadığı, yani artık siyasi olarak da desteğinizin olmadığı bir ortamda bu mücadeleyi yürütemezsiniz ve hani buradan bir mücadele çıkması da sadece ve sadece günün sonunda sizin mağlubiyetinizi uzatacak. Yani yine mağlup olacaksınız ama bu işte 3 gün sonra değil, 2 ay sonra ve Suriye devleti sizi mağlup bir insan olarak görmüyor. Sizi hadi artık biz iki eş insanız ve bir anlaşma yapalım noktasına şu an yaklaşıyor. Bu anlaşmalarda şey yazıyordu. Mazlum Abdi Suriye Bakanlığı Yardımcılığı ve Haseke Valiliği için bir aday gösterebilecek. Mesela birisi Savunma Bakan Yardımcısı oldu diyelim veya Haseke Valisi. Oralarda yani o konumlarda kendi ideolojilerini yansıtabilirler mi? Etkileri olur mu? Ya Bunun gerçekleşmesi halinde. Bunu yansıtamazlar. Neden yansıtamazlar? Biz bunu aslında İdlib deneyiminden biliyoruz. İdlib deneyimi nedir? İdlib deneyimi burada işte El-Kaide varken yani eskiden doğal olarak buraya bir El-Kaide ideolojisi hakimdi. Ama işte Nusra Cephesi'nin Hayat Tahrir Şam olmasıyla birlikte burada El-Kaide ideolojisinin de aslında barınamama süreci başladı. Yani 2017'de başlayan, 2016'da başlayan bu süreç 2020'lerin böyle başında, ortasında aslında burada bir El-Kaide ideolojisinin kalmamasına sebep oldu. Eski El-Kaide komutanları bu yoldan ayrıldılar ve şu an daha böyle mutedir, daha böyle farklı bir sürece girdiler. Ve şu an burada mesela El-Kaide ideolojisini yayan bir komutan yok. Bir kimse yok yani. Evet, Afganistan'dan gelen komutanlar vardı vesaire vardı ama bunlar şu an bugün El-Kaide ajandasından uzaklar. Peki nereden biliyoruz biz bunu? Ebu Moreh Kahtani vardı, Cevlani'nin ikinci ismi. Ve bu kişi eskiden El-Kaide'nin yapmış olduğu saldırıları kınıyordu açık açık. Yani sosyal medyadan. Hani böyle yapmayın, şöyle yapmayın diye. Biz değişimi en tepeden gördük açık kaynaklarda. Daha sonra devlet oldular. Ahmet Şara'nın belirlemiş olduğu kadrolara bakıyoruz. Bir El-Kaide ideolojisi mesela bu şeylerde yok, hiyerarşide bulunmuyor. Benzer bir şekilde bakan yardımcısı olduğunuzda ve yani ideoloji yaymak istediğinizde görevden alınırsınız. Ev hapsine konabilirsiniz, sürgün edilebilirsiniz. Yani bir bakan yardımcısı olarak bir kazanım elde etmişsiniz ve siz bunu sırf bir ideoloji yaymak için tehlikeye atıyorsanız demek ki siz zaten bu göreve layık birisi olmadığınızı ispatlamış oluyorsunuz. Hani bu noktada Arap aşiretleri de şeyden çok rahatsızdı. YPG'nin dayatmış olduğu müfredat ve ideolojinin bu topraklara, bu coğrafyaya ait olmadığından. Siz zaten bir defa bunu denediniz ve yenildiniz. Yani kiliselerde bile bir YPG ideolojisi dayatıldı. Yani Hristiyanlarla sorun yaşandı. Bu çok dile getirilmedi ama bölgedeki hemen hemen bütün Hristiyan cemaatlerle YPG'nin yaşamış olduğu bir sorun vardı. Sebebi de buydu. Yanlış olmasın. Haseke'deki yani şu an Süryani Demokratik topluluğu gibi bir topluluk var. Onlar dün akşam şunu söylediler. Haseke'deki Süryani kilislerine YPG'liler gelip burada bir cephe açtılar, barikat kurdular. Ve biz burada şeyden endişe ediyoruz. Suriye ordusuyla yaşanabilecek herhangi bir çatışmada binalarımızın zarar görmesiyle birlikte örgütün bakın
Suriye devleti azınlıklara saldırıyor gibi bir algı oluşturmasından endişe ediyoruz dediler mesela. Hani zaten bu bize aslında gösteriyor. Hani yenilmişlik var ve artık daha bunu devam ettirmemeleri gerektiğini. Bakan yardımcısı olabilir pek tabii ki de bu Şam hükümetinin vereceği bir karar. Ama böyle bir kazanım elde edilmiş olmasına rağmen yani siz Esad döneminde, Baas döneminde vatandaş dahi sayılmıyorken şu an size bakan yardımcılığı verildiğinde artık bu ayrılıkçı fikirleri devam ettirmenin bir mantığı olmadığını çok net bir şekilde görebiliyoruz. Peki bu geri çekilmeler karşısında SDG içinde ayrışmalar oldu mu? Ayrıca orada yaşayan Kürtler ne düşünüyor bu konu hakkında? SDG içerisinde tabii ki de olmuştur. Çünkü Şahin kanat her zaman olacak. İşte Muhtedil kanat her zaman olacak. Farklı ajandalara sahip olanlar her zaman olacak. YPG'nin içerisinde elbette ki şeyler çıkmıştır. Hayır direnelim, kalalım, çıkmayalım, sonuna kadar mücadele edelim fikri. Ama dediğimiz gibi yani sahada bir gerçeklik var. Akın akın insanlar geliyorken siz bunlara karşı direnemiyorken sadece ve sadece kadrolarınızı orada telef etmiş olursunuz. Hani biz burada görüyoruz. Sonuna kadar her yeri alalım ve tutalım diyen bir ekibin burada başarısız olduğunu ve kendi kabuğumuza çekilelim, buraları daha iyi savunabiliriz düşüncesine sahip olan insanların fikren daha baskın geldiğini görebiliyoruz. Hani söylediğim gibi yani halk burada ayrışmalara yol açtı. Bugün artık SDG'yi artık desteklemeyelim. Bunlar hani burada bizim bir kazanımımız vardı ve bu kazanımın yok olmasına sebep oldular. Birçok akrabamızın, insanımızın ölmesine sebebiyet verdiler gibisinden düşünceler ortaya çıktı. Yani Kürt muhalif hareketler her zaman vardı YPG'ye yönelik. Hani bunların artık ilerleyen süreçte daha da baskın ve daha da seslerin çok çıkabileceğini düşünüyoruz. Yani şöyle bir konu sakın anlaşılmasın. Şari hükümeti YPG ile görüştü ve Kürtlere belli kimlik verdi. İşte PKK kadroları Suriye'de kazanım edilecek değil. Yani bu aynı zamanda PKK'ya muhalif Kürt kadrolarının da bir kazanımıdır. Yani buradan sadece başarılı çıkan, buradan sadece bir şeyler verilenler YPG kadroları değil. Aynı zamanda en başından beri PKK'ya karşı olan, YPG'ye karşı olan Kürtlerin de bir kazanımıdır bu. Yani siz bugün eğer kabineye bir Kürt bakan almak istiyorsanız bunu illa YPG'den seçmek zorunda değilsiniz. Muhalif bir Kürt kişiyi de bakan olarak seçebilirsiniz. Çünkü siz tanımış olduğunuz bu vatandaşla aynı zamanda muhalif Kürt'e de vermiş oldunuz. Sadece YPG'lere vermiş olmadınız. Bu kazanım aslında ilerleyen dönemde hani YPG tekrardan ortaya çıkabilir mi? Bu düşünce tekrardan dirilebilir mi'yi de önüne çekti. Ve zaten bütün bu olaylar başlamadan önce hükümetin bu açıklaması yani Kürtleri bu tanıdığı haklar batıdan gelebilecek olan herhangi bir müdahaleyi de engellemiş oldu. Çünkü siz şunu dediniz, bakın ben elimden geleni yaptım. Kimse onlara vatandaşlık vermiyorken Suriye'de ben verdim dediniz ve onlar çatışmayı tercih ettiler. Şu an Suriye'nin, Şam'ın eli son derece güçlü. Bu yapmış olduğu politikalara karşı sunabileceği bir şey yok YPG'nin elinde. Hocam değerli katkılarınız için çok teşekkür ederiz. İnşallah bir daha görüşürüz. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Görüşmek üzere.